3500 ile 5000 TL aralığında, yani benim şu an için alınabilirlik seviyesi olarak en alt düzeyi kabul ettiğim aralıkta artık gün geçtikçe orta segment cihazlar yavaş yavaş kaybolmaya başlıyor. Giriş orta sınıf arası cihazları burada görebiliyoruz. Ancak halen şu piyasada 3500 ile 5000 TL bandında gayet alınabilir fiyat performans diyebileceğim cihazları bulabiliyoruz ve buna bağlı olarak bu fiyat aralığında bir cihaz seçerken gerçekten ince eleyip sık dokumak gerekiyor ve buna bağlı olarak da tabii ki bu listede çok fazla cihaza yer vermedim. Tam olarak gönül rahatlığıyla önerebileceğim 4 model bu videoda bulunacak. 3500 ile 5000 TL aralığındaki 4 cihazdan 3'ünü de özellik dengesi açısından ve fiyat açısından baktığımız zaman gerçekten yakın cihazları görebiliyoruz. Bu 3 cihazı genel değerlendirme kısmında tüm artı ve eksileriyle de karşılaştıracağız. Açıkçası bu listedeki cihazlar haricinde pek de bir cihaza bakmanızı önermiyorum. Çünkü gerçekten tam anlamıyla fiyat performans cihazları karşınıza çıkartmaya çalıştım. Olur da sorularınız olursa da yine yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Cevaplamaya çalışırım. Bu videoyu çektiğim an itibariyle dolar 17.30 TL civarında. Fiyatlar her an değişiklik gösterebilir. Bu yüzden aşağıda açıklamalar kısmında tüm cihazların en düşük fiyatlarına ulaşabileceğiniz güncel linkleri de koyacağım. Oradan cihazları kendiniz de inceleyebilirsiniz. Bana destek vermek için videomuzu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. İsterseniz daha fazla uzatmadan şu an için alınabilecek en uygun fiyatlı ve en mantıklı cihazla gelin başlayalım. Listemizin ilk sırasında Xiaomi Redmi 9T'yi görüyoruz. 6.53 inç boyutunda IPS LCD panelle gelen ve Full HD Plus çözünürlük sunan bu ekran 395 ppi piksel yoğunluğuyla karşımıza çıkıyor. Ekranımızın maksimum parlaklığı ise 400 nit seviyesinde. Bu değerle birlikte güneş ışığı altında bize biraz görme zorluğu yaşattığını söyleyeyim. Ekranımız darbelere ve çizilmelere karşı da Corning Gorilla Glass 3 ile korunuyor. Redmi 9T'nin donanım kısmında ise giriş orta seviye arasında diyebileceğimiz Snapdragon 662 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemciye eşlik eden RAM miktarımız ise 4 GB olarak önümüze çıkıyor. Benim önerdiğim modelde 64 GB'lık bir depolama alanının bulunduğunu söyleyeyim. Telefonumuzun oyun performansına bakarsak PUBG'de akıcı grafiklerde 30 FPS'te pek fazla donma takılma problemi yaşatmadan oynatabiliyor. Zaten bu telefonun amacı genel olarak oyun değil, gündelik kullanım için olduğunu belirtelim. Kamera tarafında cihazımızda arka tarafta 48 megapiksel çözünürlüğünde f1.79 diyafram açıklığında HDR ve yapay zeka destekli bir ana kamerayı görüyoruz. İkinci kameramızda ise 8 megapiksel f2.2 ekstra geniş açı lensi bulunurken diğer iki kameramızda ise 2 megapiksel f2.4 makro ve derinlik algılama kameralarını görüyoruz. Ön kameraya baktığımızda ise damla çentiğin içine konumlandırılmış 8 megapiksel f2.05 diyafram açıklığında bir kamera kullanılmış. Video çekim noktasında ise cihazımızda hem ön kameramızla hem de arka kamerayla Full HD 30 FPS videolar çekebiliyoruz. Batarya kısmında ise Redmi 9T listenin en iyi cihazı diyebilirim. Burada 6000 mAh'lik oldukça iddialı bir batarya ve hızlı şarj tarafında da 18 Watt'lık desteğin bize sunulduğunu söyleyelim. Pek fazla oyun oynamadan gündelik kullanımda 2 günü de rahatlıkla çıkartabilecek bir bataryasının olduğunu söyleyebilirim. Çünkü burada hem işlemcimiz yüksek performanslı olmadığı için bataryayı da daha verimli bir şekilde kullanarak gayet yeterli bir kullanım ömrü sağlıyor. Redmi 9T 9.6 mm'lik kalınlığa ve 198 gramlık ağırlığa sahip. Malzeme yapısına da değinirsek hem çerçevelerimizde hem de arka kapağımızda plastik bir yapı kullanılmış. Yazılım kısmında Android 11 güncellemesini yeni alan Redmi 9T arayüz olarak MIUI 12.5 arayüzü ile geliyor. Stereo hoparlörlere sahip olan Redmi 9T'nin su sıçramalarına karşı da dayanıklı olduğunu söyleyelim. Son olarak telefonumuzun güvenlik seçeneklerine değinirsek hem yüz tanıma özelliği hem de güç tuşuna entegre parmak izi okuyucusunun bulunduğunu belirtelim. Listemizin ikinci sırasında Galaxy M23'ü görüyoruz. 6.6 inç PLS bir panele sahip ve Full HD Plus çözünürlük sunan bu ekran 400 ppi piksel yoğunluğuyla önümüze çıkıyor. Galaxy M23'ün donanım kısmında orta segmentteki başarılı işlemcilerden Snapdragon 750G bulunurken 4 GB RAM de bu sisteme eşlik ediyor ve 128 GB'lık depolamanın da M23'te olduğunu söyleyeyim. Oyun performansı olarak da yeterli düzeyde. PUBG'de akıcı grafiklerde 40 FPS civarında
cihazlarında takılma, kasma, doğma problemi olmadan oynatabilirken zaten bu telefonun amacı genel olarak oyun odaklı bir kullanım değil, gündelik kullanım ve kamera özelinde olduğunu söyleyeyim. Kamera tarafında M23'te, arka tarafta 50 megapiksel f1.8 diyafram açıklığında HDR ve yapay zekayı destekleyen bir kamerayı görebiliyoruz. İkinci kamera 8 megapiksel ultra geniş açı ve makro kamerada bulunuyor. Ön kameraya baktığımızda 8 megapiksellik f2.2 diyaframlı bir kamerayı görebiliyoruz. Video konusunda ise Galaxy M23'te 4K 30 FPS'te videolar çekebiliyoruz. Açıkçası genel kamera performansıyla Galaxy M23 listenin en iddialı modeli. 5000 mAh batarya ve hızlı şarj tarafında da ve 25 Watt hızlı şarj desteği M23'te bulunuyor. Pek fazla oyun oynamadan gündelik kullanımda 2 günde zorlayabilecek bir bataryasının olduğunu söyleyebilirim. Çünkü Snapdragon 750G gerçekten verimli çalışan bir işlemci. Bu sayede çok iyi bir batarya performansı sağlıyor. Galaxy M23 8.4 mm'lik kalınlığa ve 198 gramlık bir ağırlığa sahip. Malzeme yapısına değinirsek hem çerçeveler hem de arka kapağımız plastik bir yüzeyle geliyor. Yazılım tarafında Android 12 ve One UI 4.0 ile gelen M23'te mono hoparlörlerde bulunuyor. Galaxy M23 suya ve toza karşı ise herhangi bir dayanıklılık bulundurmuyorken telefonumuzun güvenlik kısmında hem yüz tanıma özelliği hem de güç tuşuna entegre parmak izi okuyucumuz da bulunuyor. Listemizin 3. sırasına geldiğimizde Redmi Note 10 ailesinin en güçlü modeliyle karşılaşıyoruz. Redmi Note 10 S'te 6.43 inç boyutunda 1080x2400 Full HD Plus 409 ppi piksel yoğunluğuna sahip AMOLED bir panel kullanılmış ve bu ekranımız DCI-P3 renk uzayını da destekliyor ve 1100 nite varan maksimum parlaklığı da kesinlikle yeterli seviyede diyebilirim. Note 10 S'in donanım kısmında Oppo Realme 7'de de gördüğümüz MediaTek'in oyunculara özel geliştirdiği Helio G95 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemcimizle birlikte Note 10 S PUBG'de akıcı ve dengeli grafiklerde 60 FPS, HD ve HDR grafiklerde de 40-45 FPS arasında akıcı bir oyun deneyimi sağlıyor. Bu telefon özellikle hem ekran kalitesi olarak üst düzey beklentileri olanların hem de oyun tarafında yüksek performans isteyenlerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir model. Bunun yanında telefonumuzda 6 GB RAM ve 64 GB depolama alanı da bulunuyor. Bu model 4300 TL civarındayken 128 GB olanı ise 4600 TL'ye alabiliyoruz. Kamera kısmında 64 megapiksel f1.79 diyafram açıklığında HDR yapay zeka destekli güzel bir ana kamera kullanılmış. İkinci kameramız 8 megapiksel f2.2 ultra geniş açı. Üçüncü ve dördüncü kameralarımızda 2 megapiksel f2.4 makro ve derinlik algılama kameraları. Note 10 S'in ön kısmında ise 13 megapiksel f2.45 diyaframla gelen yine HDR ve yapay zeka desteğini bünyesinde barındıran güzel bir kamera bizleri karşılıyor. Video tarafında arka kamerayla 4K 30 FPS'te, ön kamerayla ise Full HD 30 FPS videolar çekebiliyoruz. Redmi Note 10 S'te 5000 mAh'lik bir batarya ve 33 Watt hızlı şarj desteği bizlere sunuluyor. Kutu içeriğimizden de 33 Watt'lık adaptörün çıktığını söyleyeyim. Android 11 ve MIUI 12.5 ile kutudan çıkan Note 10 S 8.29 mm'lik kalınlığa ve 178 gramlık bir ağırlığa sahip. Buna ek olarak stereo hoparlörleri bünyesinde barındıran telefonun IP53 sertifikasıyla suya ve toza karşı da korunduğunu söyleyeyim. Listemizin 4. sırasına geldiğimizde Realme 8'i görüyoruz. Tasarımsal açıdan kendi fiyat bandındaki en beğendiğim cihaz diyebilirim. Kasa yapısı olarak hem arka kapağımız hem de çerçevelerimiz plastik bir yapı ile gelirken ekran kısmında 6.4 inç AMOLED ve 90 Hz yenileme hızına sahip olan oldukça kaliteli bir ekran önümüze çıkıyor. 1000 nit maksimum parlaklıkta bu cihazın ekran yönündeki en önemli avantajlarından. Yonga seti kısmında Helio G95 gibi çok yüksek performanslı bir işlemciyi görebilirken 6 GB RAM cihazımıza konumlandırılmış. Realme 8 oyun odaklı kullanımlarda bizi ciddi manada memnun edebiliyor. Kamera tarafında ana kameramız 64 megapiksel f1.79 diyaframla gelirken ikinci kamera 8 megapiksel f2.2 ultra geniş açı ve yine 2 megapiksellik makro kamerayı görebiliyoruz. 16 megapiksellik bir kameramız da ön tarafta bulunuyor. Fotoğraf çekim kalitesine baktığımızda fiyatının en iyilerinden diyebilirim. Video tarafında ise 4K 30 FPS'te EIS destekli çekimler yapabiliyoruz. Batarya olarak Realme 8 5000 mAh batarya ve 30 Watt hızlı şarj desteğiyle geliyor. Kablosuz bağlantılarda Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.1'i görürken mono hoparlörlere de sahip olduğunu söyleyeyim. Suya ve toza karşı ise Realme 8'de herhangi bir dayanıklılığımız bulunmuyor.
Evet dostlar, şimdi bir toparlarsak, eğer 4000 TL'nin üstüne çok fazla çıkmak istemiyorum ve biraz da uygun fiyatlı ama batarya performansı olarak çok iyi bir cihaz arıyorum diyorsanız Redmi 9T bu noktada çok mantıklı bir seçenek olarak önümüze çıkıyor. Baktığınız zaman işlemci performansıyla da günlük kullanımda bizi kesinlikle üzmeyecek bir cihaz. Uzun vadeli kullanım için de en azından 2-3 sene standart işlerinizde idare edecektir. Şimdi asıl konuya, yani Realme 8, Redmi Note 10S ve Galaxy M23'ün karşılaştırmasına gelirsek, öncelikle bir Galaxy M23'ü ele almak istiyorum. Galaxy M23'e baktığımız zaman işlemci performansının haricinde kamera tarafında çok öne çıkan bir cihaz. Video performansının haricinde genel kamera deneyimini de gerçekten etkiliyor. Galaxy M23 kamera performansı olarak diğer iki modeli kıyasladığımız zaman çok daha başarılı. Video performansı ve genel kamera deneyimini düşündüğümde Galaxy M23 bu fiyat bandının en başarılı cihazı diyebilirim. Ancak ekran ve performans konusunda Realme 8 ve Redmi Note 10S'ten ciddi bir şekilde geride kalıyor. Eğer ekran kalitesi ve oyun performansı sizin için en önemli kriterlerse Redmi Note 10S'e veya Realme 8'e yönelmeniz çok daha mantıklı olacaktır. Galaxy M23'te genel performansla bizi kesinlikle üzmeyecek bir cihaz, ancak oyun tarafında Realme 8 ve Redmi Note 10S arayı çok ciddi bir şekilde açıyor. Bu noktada ve ekran kalitesi olarak da baktığımızda AMOLED paneller ve yüksek tazeleme hızıyla Realme 8 Redmi Note 10S'ten de Galaxy M23'ten de bir kademe daha öne çıkabiliyor. Realme 8'deki ekran akıcılığıyla beraber de genel vermiş olduğu deneyim çok başarılı. Performans açısından baktığımızda Realme 8'de de Redmi Note 10S'te de çok güçlü işlemciler bulunuyor. Helio G95 iki cihazımızda da bulunurken stabilite açısından Realme 8'in Redmi Note 10S'e göre bir kademe daha önde olduğunu düşünüyorum. Bunun en büyük sebebi de Realme 8'deki kullanılan kasanın termal açıdan daha başarılı olması. Bu sayede ısıyı daha dengeli bir şekilde yayarak özellikle uzun süreli performans gerektiren işlemlerde Redmi Note 10S'e göre daha stabil bir performans verebiliyor. Bu noktada performans farkının biraz açıldığını söyleyebilirim. Ancak çok büyük farklılıklar yok. Yine de Realme 8 almak oyun tarafına önem verenler için bence biraz daha mantıklı olacaktır. 90 Hz ekranı ile beraber de günlük kullanımda çok daha iyi bir deneyim sunuyor. Kamera olarak gerçekten birbirlerine çok yakın cihazlar, ancak Realme 8 özellikle video performansıyla öne geçmeyi başarıyor. Buradaki EIS desteği Redmi Note 10S'e göre daha başarılı çalıştığını söyleyebilirim. Kamera performansı olarak fotoğraf kalitesi açısından iki cihaz birbirine yakın, ama video tarafına önem veriyorsanız Realme 8'i tercih etmek bence daha mantıklı olacaktır. Genel toplama baktığımız zaman Galaxy M23 günlük kullanım ve kamera tarafına önem verenler için 3 cihaz arasındaki en başarılı cihaz. İkinci olarak da Realme 8'i kamera tarafında iyi olarak nitelendirebiliriz. Redmi Note 10S bunlara nazaran kamera konusunda biraz daha geride kalıyor. Özellikle kamera odaklı kullanacaklar için Galaxy M23 çok mantıklı bir çözüm olacakken performans ve ekran kısmında Realme 8 iki modelden de ayrışıyor. Redmi Note 10S'te performans olarak iyi bir cihaz, ancak ekran tarafındaki 90 Hz'in olmaması, 60 Hz'lik bir panelin kullanılması biraz daha geride kalmasını sağlıyor. Özellikle performans ve ekran tarafına önem verenler için Realme 8'in daha mantıklı bir çözüm olduğunu da söyleyeyim. Bu üç cihaz çok rahatlıkla alınabilir. Bu üç cihaza baktığım zaman Realme 8'in fiyat performans açısından şampiyon diyebileceğim bir konumda olduğunu düşünüyorum. Buna bağlı olarak da 3 cihaz arasındaki favorim Realme 8 oldu. Peki sizler bu telefonlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Bu listede olması gerekiyordu dediğiniz bir cihaz varsa yorumlarda yazabilirsiniz ve yine sorularınız olursa da cevaplandırmaya çalışırım. Bana destek vermek için videomuzu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Bir sonraki video kadar kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.